Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bu videoda pasif bina kavramından size bahsetmeye çalışacağız. Bir binanın pasif bina olması için hangi standartları yerine getirmesi gerekiyor? Bununla ilgili eğer bir sertifika alacaksanız bu sertifika süreçleri nasıl ilerliyor? Ortalama olarak gene sertifika ücretlerinden size kısaca bahsetmeye çalışacağız. Pasif bina kavramı günümüzde karşımıza çıkan yeni bir kavram değil aslında. Geçmişteki geleneksel evlerde de bu yapı tekniğinden bahsetmek mümkün. Örnek vermek gerekirse İzlanda'daki çim evlerde, Portekiz'deki kıyı evlerde, Çin'deki konan evlerde, Türkiye'deki ve İran'daki kerpiç evlerde bu yapı tekniğini görebiliyoruz. Özellikle binalarının ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını duymuyor olmaları dikkat çekici özellikleri. Bu özellikler aynı zamanda İsviçreli yapı mühendisi olan Bo Adams'ın da dikkatini çekiyor. Bu konuda özellikle Avrupa gibi enerji ihtiyacı oldukça yoğun olan bir coğrafyada acaba modern yapılarda geleneksel olarak öğrenilmiş bu tarz bilgilerin kullanılıp kullanılmayacağı ya da uygulanabilirliği ile ilgili neler yapılabileceğini üniversitelerde araştırılması adına bir zemin hazırlıyor. Buradaki gruplar içerisinde yer alan Dr. Wolfgang Feist kendi inşa edeceği evinde yine buradan öğrendiği bilgileri uygulamaya başlıyor ve uygulama sonucunda binasını test ediyor. Testin sonucunda da binanın oldukça enerji etkin olduğu ortaya çıkıyor. Ve buradan edindiği bilgileri de bir metodolojiye dönüştürülüyor. Daha sonra bunlar bir enstitü bünyesinde toplanarak daha fazla yaygınlaşması adına çalışmalar yapılıyor ve sertifikalandırma süreçlerine dönüştürülüyor. Şimdi buradan oluşturulan standartlar neler? Sizlere bunlardan bahsediyor olacağız. Pasif binaların temel amacı bina içerisindeki depolanmış olan enerjinin etkin kullanılması. Bunu sağlamak için de odaklandıkları birkaç tane konu var. Bunlardan birincisi kesinlikle hava sızdırmaz bir kabuk yapmanız gerekiyor. Yani içerideki sıcak havanın hiçbir şekilde dışarıya kaçmaması gerekiyor. Ya da dışarıdaki soğuk havanın evin içine girmemesi gerekiyor. Bunun dışında sadece kabuğun hava sızdırmaz yapılması yeterli değil. Çünkü ısı köprüsünün çok olduğu bir tasarımda siz gene ısıyı kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden mümkünse hiç ısı köprüsü oluşmayacak bir tasarım yapmanız gene önemli. Bunun dışında bina kabuğunun iyi yalıtılması da gerekiyor. Aslında pasif evlere yurt dışında genellikle süper yalıtımlı evler diye de bir tabirle karşılaşılabiliyor. Buradaki yalıtım konusunu birazcık açmak gerekirse sizin binanızın normal binalara göre yüksek bir yalıtıma sahip olması gerekiyor. Bu yalıtım kalınlığı genellikle iklim verilerinizin 5 yıllık ortalamasına göre hesaplanıyor. Ve ortalama olarak mesela bizim ülkemizde 20 santime yakın yalıtımlar çıktığını görüyoruz. Aslında burada sadece yalıtım kalınlığını söylemek yerine belki daha bilimsel olması açısından buradaki U değerini söylemek daha doğru. Bina kabuğunun ortalama U değerinin 0,15'in altında olması gerekiyor. Bunu eski geleneksel yapılarla kıyaslayacak basit bir örnek vermek gerekirse mesela kerpiç evlerde 30 santimlik bir kerpiç duvarın U değerinin neredeyse 0 olduğunu biliyoruz. O yüzden sizin o kerpiç evlerdekine yakın bir yalıtıma sahip olup binanın içindeki enerjiyi yani dışarı kaçmasını engellemeniz gerekiyor. Yine odaklanılan bir diğer konu da pencere bileşenleri. Çünkü günümüzdeki modern evlerde çok fazla cam yüzeyler kullanıyoruz. O yüzden burada hem camların hem de camları içine koyduğumuz profillerin yani PVC bileşenlerinin de yalıtım değerlerinin yüksek olması gerekiyor. O yüzden genellikle üçlü cam sistemleri kullanılıyor ve buradaki cam yüzeyleri için ortalama 0,85'in altında bir U değerine sahip bir bileşen kullanmanız gerekiyor. Yine burada camlarla duvar arasındaki bileşenlerden hava kaçağını engellemek için de özel hava sızdırmaz bant ya da membranlar var. Bunları kullanarak gene bina kabuğuna katkı sağlayacak bir anlayışla bu pencereleri monte etmeniz gerekiyor. Şimdi buraya kadar aslında binanın kabuğunu çok güzel bir zarf haline getirip binamızı böyle bir battaniye gibi sarıp korumuş olabiliriz. Ancak bu da bize başka bir sorunu ortaya çıkarıyor. O da bina içerisindeki kirli havanın nasıl transfer edileceği, nasıl temizleneceği konusu aslında.
Bunu yapmak için de pasif bina mümkünse olabildiğince doğal havalandırma kullanmayı öneriyor ama doğal havalandırma kullandığınızda aynı zamanda kontrolsüz bir akışa da sahip oluyorsunuz. Bunu da kontrol altına almak için gerekli duyulan anlarda bu hava akışını kontrol etmek için mekanik bir havalandırma kullanılmasını öneriyor. Ve buradaki havalandırma cihazının da ısı geri kazanımlı bir cihaz olması çok önemli. Buraya kadar anlattığımız şeyler birazcık daha işin mantığıyla ilgiliydi. Aslında bunların hepsini yapmamızın sebebi binanın çok az enerji harcamasını sağlamak. Dolayısıyla bunları yaptığımızda bir pasif bina olabilmesi için de şu kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Yıllık ısıtma ve soğutma ihtiyacının metrekare başına 15 kW'ın altında kalması gerekiyor. Yine kabuğunun hava sızdırmaz olması gerektiğini söyledik. Bunun da bilimsel tarafı 50 Pascal basınç altında binanın saatte 0,6'lık bir basınç kaybından daha az bir değere sahip olması gerekiyor. Yine ısıtma yükünün toplamda 10 kW'ın altında kalması önemli. Yine bu binalarda işte havalandırma cihazlarında kullanılan, yine az da olsa belki ısıtmada kullanılan, yine bina içerisinde kullanılan bazı enerji ihtiyaçlarında primer enerji kaynaklarından karşılanıyor. Ama bunun da sınırlandırılmış olduğunu bilmekte fayda var. Bu binaların ortalama yıllık 120 kW'ın altında bir primer enerji kaynağı kullanılması hedefleniyor. Eğer siz bu kriterlerin hepsini yerine getiriyorsanız aslında bir pasif bina inşa etmiş oluyorsunuz. Pasif bina sertifikalandırma sürecinde 3 farklı sertifika karşımıza çıkıyor. Bu sertifikaların ortak özellikleri Halil'in az önce bahsetmiş oldukları değerleri mutlaka yerine getirme zorunluluğu. Bunun yanı sıra bu sertifikalar birbirlerinden dışarıdan kullanmış oldukları enerji miktarları ve yenilenebilir enerji sistemlerinden ürettikleri enerjilerle aslında birbirlerinden ayrışıyorlar. Sertifikalardan ilki de klasik sertifika. Bu sertifika yenilenebilir enerji kaynağından herhangi bir enerji üretmiyor. Ancak bunun yanında dışarıdan yıllık olarak 60 kW'ın altında bir enerji kullanması bekleniyor. İkinci sertifika ise Plus sertifika. Bu sertifikada 45 kW'ın altında enerji kullanabiliyor. Bunun yanı sıra da yine yenilenebilir enerji kaynaklarından 60 kW'ın üzerinde bir enerji üretmesi bekleniyor. Üçüncü sertifikada ise Premium sertifika. Bu sertifikada da 30 kW'ın altında bir enerjiyi yıllık olarak kullanabiliyor oluyor dışarıdan. Ancak bunun yanı sıra yine 120 kW'ın üzerinde bir enerjiyi üreterek sisteme geri ilave etmesi bekleniyor. Pasif bina sertifikalandırma süreci yeşil binalardaki sertifikalandırma sürecine göre daha kolay. Çünkü yeşil binalarda bir sürü kriter ve bu kriterlerin her biriyle ilgili ölçüm, araştırma ve geliştirme yapmanız gerekiyor. O yüzden de bir sürü yerden danışmanlık almanız gerekiyor. Pasif bina sadece bina kabuğuna odaklandığı için buradaki değerler çok daha kolay bir şekilde ilerletebileceğiniz değerler. O yüzden sadece mimarınızla bu süreci götürebilirsiniz. Yine enstitünün hazırlamış olduğu Pasif Ev Planlama Paketi adı altında kısaltması PHPP olarak geçen bir program var. Bu program aslında sizin binanızın yalıtım değerlerini sağlayıp sağlamadığını, bina içerisindeki enerji tüketim değerlerini sağlayıp sağlamadığını hepsini kontrol ediyor ve ona göre size feedbackler üretiyor. Bu programı da herkes rahat bir şekilde kullanabilsin diye Excel'de hazırlamışlar. Aslında Excel bir data giriş yeri gibi düşünebilirsiniz. Yani mimarınız ya da mekanik konuda çalıştığınız mühendis bu Excel dosyasına binanızın tasarımı ile ilgili bütün değerleri giriyor. Buradaki değerleri şöyle düşünün. Metrekare, işte bina içerisinde kullanılan yalıtım malzemesinin U değerleri, yalıtım kalınlığı, yine bina içerisinde mesela sıcak su borularının uzunluğu gibi bütün detayları ayrıntılı bir şekilde giriyorsunuz. Bunları girdiğinizde zaten elinizdeki Excel dosyasındaki bazı formüller sizin bina kriterlerinin işte sertifika kriterlerini sağlayıp sağlamadığını hızlı bir şekilde size söylüyor. Bu kriterlerin hepsini sağlayacak şekilde bütün de data girişlerini yaptıysanız bu Excel'i enstitüye gönderiyorsunuz. Enstitü buradaki verileri kendi geliştirdikleri programa bağlayarak daha detaylı bir analiz yapıyorlar. Ve o analiz sonucunda eğer size
düzeltmeniz gereken yerler varsa bu feedbackleri iletiyorlar ve siz bunları tasarım aşamasında düzeltiyorsunuz. Konuştuğumuz konunun tamamı bina kabuğuyla alakalı olduğu için genellikle bunların hepsi mimari aşamada ve mekanik aşamada çözebileceğiniz konular. O yüzden aslında projenin başından sonuna kadar yanınızda oluyorlar ve sizi bu konularda adım adım yönlendiriyorlar. Yine bizim pasif evde sevdiğimiz en önemli şeylerden biri, bunu sadece bir veri olarak sağlıyor olmanız yeterli değil. Bina bitirdikten sonra da bunun test edilebilir olması güzel. Özellikle odaklanılan konu binanın kabuğu olduğu için sizin binanız inşa edildikten sonra blower door testi dediğimiz hava sızdırmazlık testine tabi tutuluyor ve bu testten geçerseniz sertifika almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Bu PHPP programının içerisinde şöyle detaylar da var. Mesela camlardan ve pencerelerden bahsettik. Yine havalandırma cihazından bahsettik. Yine dış kapılar da önemli bir bileşen. Bu bileşenlerle ilgili aslında sertifikalı ürünler var. Bu ürünlerin önceden sertifika alma sırasında, yani sertifikayı almış ürünlerde bütün U değerleri, işte bu yalıtıma ve enerji tüketimindeki etkilerin hepsi hesaplanmış durumda. Siz Excel'de direkt bu sertifikalı ürünleri seçerek daha hızlı da ilerleyebiliyorsunuz. Kısaca size maliyetlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sertifikalandırma sürecinde metrekare üzerinden bir fiyatlandırma karşınıza çıkıyor. Müstakil bir ev için ortalama araştırmalarımıza göre 1500 euro ile 3000 euro arasında bir ücretlendirme var. Yine buradaki fiyatlara blower door testi ve danışmanlık süreçleri dahil. Bunun haricinde bir de bina yapımında size ekstra bir maliyet doğuyor. Burada Avrupa'daki maliyetler ortalama normal bir binaya göre %20 ila 30'luk bir fark yaratırken Türkiye'de normal bir binaya göre %100'lük bir farkla aslında bu binaları inşa edebiliyorsunuz. Pasif binalar sadece enerji konusunda etkin binalar değil, aynı zamanda konforlu binalar olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle termal konforun ve temiz hava anlamındaki konforun bina içerisinde sürekli oluyor olması sizin yaşam kalitenizi olumlu yönde etkiliyor. Bununla ilgili aslında geçen haftalarda yayınlanmış bir video var. Bu konunun da öncüsü olan Dr. Faiz'in yayınladığı bir video bu. 30 yıl sonra kendi binasının durumunu özetleyen 11 dakikalık bir video hazırlamış. Biz videonun açıklama kısmına bunun linkini koyarız. İzlemenizi tavsiye ederiz. 30 yıl sonra binanın hava sızdırmaz kabuğunun hala çalıştığını, yine havalandırma cihazlarının hala ilk günkü gibi çalıştığını ve binanın ne kadar sürede kendini amorti ettiği ile ilgili detaylı bir açıklama yapmış. Bunlara da bakmanız sizin için faydalı olacaktır. Buraya kadar teorik olan kavramların hepsinden bahsetmiş olduk. Bir sonraki videoda pasif ev, yeşil evlerle ilgili bazı eleştiriler ve bizim kafamızdaki soru işaretler var. Her şeyin iyi yanlarını anlattığımız kadar kötü yanları da anlatmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki videoda kısaca bunları tartışıyor olacağız. Sonrasında da artık kendi projemizle ilgili detayları sizinle paylaşmaya başlayacağız. O yüzden bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.